8'e sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki misafirimiz Doktor Nedim Ardıç. Hoş geldiniz hocam. Hoş Merhaba. bulduk. Merhabalar, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz de iyisiniz. Teşekkürler, sağ olun. Teşekkürler. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Fatih Bey. Hocam şimdi ülkemiz sağlık turizminde biliyorsunuz ki derya deniz bir konumda ve dünya liderliğine doğru koşuyoruz ve Evet. saç ekiminde bir numarayız. Zaten bunu hiç tartışmaya bile gerek yok diye düşünüyorum. Evet. Bunun sebebi nedir? Geleceğini nasıl görüyorsunuz? Evet. Turkish Airlines yakında Global Airlines olacak mı? Evet. Biraz bunlardan bahseder misiniz? Şimdi sevgili hocam, evet, çok bizi büyük bir gururlandırıyor. Türkiye sağlık turizminde çok hızlı gidiyor. Ben bu kadar iyimser değilim, öncelikle bunu söyleyeyim. Biz sadece Türkiye'de çalışmıyorum, ben yurt dışında da çalışıyorum. Denkliğim var, İtalya'da çalışıyorum, Slovenya'da çalışıyorum. Bu sefer Soçi'de çalışıyorum. Yani dışarıdan ben ülkemi çok net görebiliyorum. Yurt dışından insanlar niçin Türkiye'ye geliyorlar? Önce buna cevap vermek lazım. En önemli sebebi ürün kalitesi. Yani sonuçta sağlık turizmindeki ürün doktordur. Yani Türk hekimi gerçekten dünyada en iyi 3 ülkeden birisi olduğunu söyleniyor, dışarıdan söyleniyor. Hatta ve hatta Avrupa'da, özellikle İtalya'da, mesela Slovenya'da çalışıyorum. Orada bize dünyanın en iyisi gözüyle bakılıyor. Yani inanılmaz bir Türk hekimine inanmışlık ve güven var. Hatta çalıştığım klinikteki başka olan yönetici arkadaşlarla bir diyaloğum yaşadı. Dedi ki bana, ben size 5-6 tane doktor vereyim, al bunları yetiştir dedi. Saç ekimi öğret bunlara. Biz burayı büyük bir merkez yapalım. Avrupa'nın değişik yerine bunu hasta getirelim, işi büyütelim. Ben öğretmeyi çok severim. Olur dedim ama yanımda eşim var. Eşim de aynı işi yapıyor, beraber çalışıyor. Dedi ki, ya siz bizi öğreteceğiz, bizi göndereceğinizi mi düşünüyorsunuz? Çok güzel bir cevap verdi. Bakın dedi, ben dedi şu en iyi arabaya biniyorum dedi. Ben bu arabadan başka arabaya binmem. Buradaki insanlar da dedi hekim olarak sizleri bir numara görürler. Siz burada varken asla ve asla başkasına ameliyat olmak istemezler. Siz burada yoksanız bile onlar yine Türkiye'de size gelecekler. Bunu böyle bilin dediler. Çünkü onların en büyük inancı sizin Türk hekimlerinin diyor kaliteli olması diyor. Yani bizim aslında sağlık turizmindeki parlayan yıldız olmanın önemli sebebi Türk hekiminin kalitesi. Evet, plastik cerrahide öyleyiz, obezite cerrahisinde öyleyiz, ortopedide öyleyiz, kaplama cerrahisinde öyleyiz. Yani çoğu branşta biz böyleyiz. Ama işte saç ekiminde şöyle bir sorun var sevgili hocam. Hatta kısmen de plastik cerrahide bu başladı. Yani çok ciddi bir sorunlarımız Maalesef var bunlarla alakalı. Yani bunları konuşmalıyız ve bunları kendi aramızda düzeltmeliyiz. Yani bu konuda Türk Tabipleri Birliği olsun, Sağlık Bakanlığı olsun, bunları düzeltmeli, bunların üzerinde durmalı. Sonuçta yurt dışından gelen insanlar Türkiye'ye geldiklerinde ne diyorlar? Ben gideceğim Türkiye'de bir Türk hekimle ameliyat olacağım. Buraya geldiğinde ona hekim dışı bir insanın uygulama yapabileceği, hekim dışı bir insanın onun sağlığıyla alakalı bir şey yapabileceğini hayal dahi etmiyor. Çünkü onda öyle bir kayıt yok. Ama ne oldu? İşte 2013'e kadar, 2012 yılına kadar biz Türk hekimleri çok ciddi, çok güzel saç ekim operasyonları yaptık. Ve Türkiye'deki saç ekimini dünya pazarına da tanıttık. Ve bunun üzerine iyi sonuçlar yurt dışındaki insanların çok fazla sayıda Türkiye'ye gelmelerine sebep oldu. Bir talep var, bir de arz var. Ama ne oldu bu sefer? Sayımız sınırlı. Yani biz gelen talebi karşılamaya başladık. Ve biz de ne yaptık? Daha fazla para kazanalım mantığıyla tuttuk. Yaptığımız bu cerrahi girişimi hekim dışı insanları bunun içine soktuk. Nasıl yaptık hocam? Tuttuk, birilerine sökmeyi öğrettik. Hekim değil, bir o teknisyen. Birilerine kanal açmayı öğrettik. Birilerine ekmeği öğrettik. Tıpkı tekstil gibi onları birleştirdik. Biz başlarına dolaştık. Bir seferde 10-15 tane hasta aldık ve opera ettik. Bu yaptığımız hastaların belki biri ikisi iyi olur ama %80'i %90'ı kötü olur sevgili hocam. Bizim bu yaptığımız kötü operasyonlar belli bir zaman sonra o kaliteli ürün dediğimiz o doktor kimliğini kirletmeye başlıyor. Yani Türkiye'ye gelip kötü bir saç ekimi operasyonu, kötü bir operasyon geçiren bir insan onu hekimin yapmadığını bilmez. Onu hekimin yaptığını zanneder. Ve yurt dışında gittiğinde o kötü sonuçlarla Türk doktoru o kadar iyi değilmiş, Türk doktoru kötüymüş gibi bizim o ürün kirlenmeye başlayacak. Yani yarın saç ekimi kirlenirken aslında sadece saç ekimi kirlenmeyecek. Bütün hekim kimliği kirlenecek. Kaldı ki plastik de böyle sevgili hocam. İnsanlar liposuction hemşireye yaptırmaya başlar. Böyle tehlikelerimiz var. Biz bunları aramızda konuşacağız, bunları çözeceğiz ve hiçbir şekilde buna aslında Sağlık Bakanlığı'nın, Türk Tabipleri Birliği'nin buna müdahale etmesi lazım. Hekim harici olmayan hiçbir kimsenin sağlık uygulaması yapmaması lazım. Bu merdiven altı diye adlandırılan, hatta legal görünüm merdiven altı yerler bile var Türkiye'de çok ciddi oranda. Bunlara müdahale etmesi lazım. Hocam bu işlerden zarar gören hastalar. Doğru değil mi hocam? Türk de olsa, yabancı olsa fark etmez. Evet. İnsan sonuçta. İnsan zarar görüyor. Evet. Ama hocam buradaki
o insanların ücret konusundaki sıkıntı, ekonomik konu. Yani buradaki aslında belirleyici şeylerden bir tanesi ekonomik konusu. Hocam, Yani ucuza yaptırma sevdasına ne diyorsunuz hocam? hocam çok basit, ben yeni yaşadığım bir örnek. Yurt dışından bir hasta. Beni arıyor, görüşüyorum. İyi bir ücrete anlaşıyorum. Hasta Türkiye'ye gelecek. Ben bir turizm acentesi, çünkü ben ürünüm. Ben transfer yapma hakkım yok. Bana yasa bunu vermiyor. Ben kendim gidip havalimanından bir hastayı karşılayıp kendi iklimime getirmem yasak. Diyor ki devlet bunu acente yapacak. Ben de ne yapıyorum? Bir A acentesine diyorum ki benim bir hastam var. Şu saatte inecek. Bunu al oradan. Bir otelle görüşüyorum. Oteli de ona ayarlatıyorum. Şu otele yerleştir. Sabahleyin al benim kliniğime getir. Böyle bir anlaşma yapıyorsun. Acente oraya gittiğinde ne yapıyor? Hastayla konuşuyor. Sen çok para veriyorsun. Ben Evet. seni ucuz bir yere götüreyim. Evet. Yani acente, Türkiye'de o kadar garip ki acente, ürün arasında çok ciddi bir sıkıntılar var. Çok ciddi sorunlar var. Yani ahlaki olmayan çok ciddi çalışmalar var. Ve bu fiyat performans açısından yapılan değerlendirmeler genelde fiyat açısından bakıldığında kalite çok düşüyor sevgili hocam. Siz öyle bir şey aklınıza alıyor mu? Cerrahi bir operasyona, yani o kadar komik rakamlara cerrahi bir operasyon yapılabilir mi? Hocam Mümkün riskine bile değil. girmezsiniz. Hayır. Ama o riski sizin için mevzu bahis değilse isterseniz bedava yapın. Ne olacak ki? Yani bilemiyorum, bu çok ciddi bir sayı. Ama benim en büyük derdim ürün. Yani Türk doktor kimliğimiz bizim. Türkiye'deki Türk hekiminin dünyada o kimlik kirlenecek. O parlayan yıldız çok çabuk sönmesinden korkuyorum. Çünkü bu kirlilik sadece saç ekiminde kalmayacak ya da plastik cerrahide kalmayacak sevgili hocam. Bu kirlilik bütün öteki branşlar, çünkü ürün kirleniyor. Her şeyi kirletiyor. Evet. O yüzden biz bu kirliliğin bir şekilde önüne geçmemiz lazım. Evet hocam, bir sorum olacak. Saç ekimi kimlere yapılamaz? Saç ekiminin kimlere yapılamaması, bunu şöyle söyleyeyim ben size. Aslında sağlıklı olan herkese yapılabilir. Ama kimlere yapılamaz şeyi, biz bunu hastanın hazırlık aşamasında bunu eradike ediyoruz. Örneğin bir cilt hastalıklarımız var. Alopecia areata veyahut da lichen planus gibi veyahut da parapsoriasis, emplak gibi bir takım hastalıklarımız var. Bu hastalıklarımız da yapılamaz. Bir takım sistemik hastalıklarımız var. Örneğin irregüle bir diyabet, kontrol altında olmayan bir diyabet hastası ya da bir hipertiroidisi ya da bir hipotiroidisi, kontrol altında olmayan bir, o tiroid olmayan bir tiroid hastası. Ağır bir karaciğer hastalığı, ağır bir böbrek hastalığı gibi bir takım metabolik hastalıklarımız var. Bu tip durumlarda asla ve asla saç ekimi yapmamak lazım. Hocam saç ekim ameliyatı kaç seansta yapılır? Ya da seansı hangi durumlarda göre artar? Şimdi seans, bu da saç ekiminde gene çok sömürülen bir terim. Seans kime göre, neye göre? Seans ne demek? Şimdi ben ilk FU'ya çıktığında 2003-2005 yıllarında sabahtan akşama kadar 1.3-1.4 milimetre o kalın, kocaman trapanlarla çalışırdık. Bir günde 500 tane greftor yapardık. Şimdi 0.5, 0.6, 0.7'lik çok ince trapanlarla onun 10 katı saç yapabiliyoruz. Çünkü bu seans dediğimiz şey yapan kişinin performansına, yapılan hastanın cilt yapısına, onun kıl tipine göre değişen bir kavram. O yüzden seans diye bir kavram olmaz. Yani siz markete gittiğinizde bana ya şuradan elma ver, bir kasa elma ver mi diyorsunuz, ya da 2 kilo elma ver ya da 3 kilo elma ver diyorsunuz. Aslında saç ekimindeki o barem dediğimiz o ölçülebilir değer seans değil. Ölçülebilir değer grefttir aslında. Evet. Yani şunu sorabiliriz, bir günde kaç greft yapılabilir? Bu kişinin tamamen deneyimine bağlı, kişinin yeteneğine bağlı, bu konudaki el becerisine bağlı. Birisi 1000 greft yapar, birisi 5000 greft yapar. Ama önemli olan nedir? Bir günde o operasyonun bir saati var benim kanaatim. Yani o greftlerin dışarıda kalma süresi var. 8-9 saati geçmeyecek şekilde en iyi kaç tane sağlıklı greft yapıyorsan o kadar yapacaksın sevgili hocam. Yani illa bu sayıya takılmamak lazım. Ya 2000 tane, 3000 tane, 4 neyse, ne yapabiliyorsan sağlıklı onu yapacaksın. Ha nedir? Saç ekimi peş peşe yapılabilir. Örneğin yurt dışından bize bir hasta geldi. Daha yeni, çok uzun süre olmadı. 5 gün üstü ameliyat ettik. İnanılmaz bir açıklığı var. Donör sağda az saç var. Birinci gün enseden aldık. İkinci gün sakaldan aldık. Üçüncü gün göğüsten aldık. Dördüncü gün karnından aldık. Ondan sonra genital bölgeden aldık. Komple kafasını dolduk. 5 gün üstü hastaya ameliyat ettik. Yani bu dediğin gibi onun kıl tipine, ihtiyacına ve yapanın hekimin deneyimine göre sayısı değişebilir hocam. Bunun sabit bir sayısı yok sevgili hocam. Seans diye bir tabir yok aslında. Evet. Teşekkür ederiz Nedim hocam.
değerli bilgilerinizden dolayı. Evet. 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor.